Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi çocuk beresinin yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım çocuk beresi 8-9 yaş için uyumludur. Sayıları küçülterek yaş grubunu küçültebilir ya da sayıları büyüterek berenin yaş grubunu büyütebilirsiniz. Berenin yapılışında kullanmış olduğum ipin markası Alize Artisan %75 yün olan bir iplik. 100 gram ve 420 metre. Aynı rengi kullanarak örmek isteyen arkadaşlar için renk ve lot numarası. Tığ olarak ise 3 milimetre ile bereyi öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden berenin yapılışına başlayalım. Berenin yapılışına ilk düğümü attıktan sonra çok sıkı olmayan 98 zincir yaparak başlayalım. ...98 adet zinciri yaptım ve yapmış olduğumuz bu zincir berenin yüksekliğini göstermektedir arkadaşlar. İstediğiniz uzunluk kadar yapabilirsiniz ve daha sonra buradan katlama işlemi de yapacağımız için o şekilde zincir sayısını ayarlayabilirsiniz. Ve yapmış olduğumuz bu zincirin uzunluğu şu şekilde, fazla asılmadan yaklaşık 33 santimetre. Ve 98 adet zinciri yaptıktan sonra 1, 2, 3 ve 4. zincirden başlayarak sıra sonuna kadar yapmış olduğumuz tüm zincirlerin tepesine ikili trabzan yaparak devam edelim. Sıra sonuna gelene kadar ikili trabzanları yaptım. 2 adet zincir ve deseni çeviriyorum. Burada ilk trabzanı atlayarak sonraki trabzanın arkasından başlayarak sıra sonuna kadar alt sırada yapmış olduğumuz bütün trabzanların arkasından ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. İkinci sıranın sonuna yaklaştığımız zaman son birkaç tane ilmek kaldı. Bunları da arkadan ikili trabzan yapmaya devam edelim. Sıranın başına ve sonuna özellikle dikkat edelim. Desenin yukarıya doğru düz bir şekilde çıkabilmesi için en sonki görünen ilmeğin arkasından da ikili trabzanı yaptım ve son ikili trabzanı ise zincirin tepesine yaparak sırayı burada tamamlayalım. 2 zincir, tekrar deseni çeviriyorum ve şimdi her sırada desen kendisini tekrar edecek. İlk ilmeği atlayarak ikinci ilmeğin arkasından başlayarak sıra sonuna kadar alttaki tüm trabzanların arkasından ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Sıranın sonuna ulaştığımız zaman 2 ilmek bir de zincir kaldı arkadaşlar. Bu 2 ilmeğin de arkasından ikili trabzanları yapalım. Ve burada kesinlikle sırayı tamamlamıyoruz. Son trabzanı buradaki zincirin tepesine yaparak sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz ki burası yukarıya düzgün bir şekilde çıkabilsin. 2 zincir, deseni çevirerek
Alt sıradaki de işlemleri tekrar ederek istediğiniz kafa genişliği olana kadar deseni yükseltmeye devam edebilirsiniz. Bereyi istediğim kafa genişliği olana kadar bu şekilde yükselttim ben ve yapmış olduğum yükseklik 41 santimetre. Sizlerin kullanmış olduğu iplerin kalınlığına ve tığ numarasına göre sıra sayıları ve santim ölçüleri değişebilir arkadaşlar. Önemli olan yapacağınız kişinin şu şekilde ikiye katladığınız zaman kafasına uygun olarak yapmanızdır. En son birleştirme işlemini yaptıktan sonra da burayı katlayarak kullanmaya başlayacağız. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman birleştirme işlemini yapacağız. En son zincirin tepesine de ikili trabzanı yaptım ve şu şekilde ikiye katlayalım. İlk yapmış olduğumuz başlangıç zincirinin sonundaki zincirden ilmek alarak burayı kaydırdım ve birleştirdim. Burası birinci ilmek. Bu kez ön tarafta bize bakan ilmek, bakın arka tarafta bir ilmek kaldı ve tam karşısındaki ilmekten tığ geçirerek buraya kaydırma, öndeki ilmek, zincirin ilmeğinden tekrar ilmek alarak yeniden kaydırma, öndeki ilmek ve zincirden ilmek alarak kaydırma. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Ve birleştirmeyi yaparken deseni de aynı şekilde korumaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi uç noktaya gelene kadar birleştirme yapmaya devam edelim. Kaydırma dikişlerini yaparak sıranın sonuna ulaştığımız zaman en sonki zincirlerin tepesinden de kaydırmaları yaparak işlemi tamamlayacağız. Bir zincir, burada ipi keselim. Ve berenin iç kısmını dışarıya doğru çıkartalım. Evet, birleşmeyi yaptığımız yer burası. Görmüş olduğunuz gibi gayet muntazam oldu arkadaşlar. Şimdi ben ipim ince olduğu için 3 kat yaparak bu şekilde bir zincir oluşturdum ve yaklaşık 220 zincir yaptım. Sizler dilediğiniz zincir boyutunu yapabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz taraftan da büzme işlemini yapabilirsiniz. Şu şekilde trabzanların arasından geçirerek bu ipliği baştan sona kadar götüreceğiz. Burada bakın bir trabzana atlayabilirsiniz. Ya da gelişigüzel de yapabilirsiniz. Evet, son noktaya kadar geldik ve buradaki büzme işlemini istediğiniz kadar sıkıştırıp genişletebilirsiniz arkadaşlar.
Ve buradaki noktayı da katlayarak kullanıma hazır bir vaziyete bereyi getirmiş olduk. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.